Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, lezzeti muhteşem revani tatlısı ile geldim. Tam ölçülü, kıvamlı revani tatlısı nasıl yapılır? Buyurun yapım aşamasına geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Revanimizin ilk önce şerbetinin yapımıyla başlıyoruz. 3,5 su bardağı toz şekerimi tenceremin içine ekliyorum. Bardak ölçüm her zamanki gibi klasik su bardağı 200 milimlik bardak ile yapıyorum. 3,5 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Ocağın orta gözünde kaynamaya bırakacağım şerbetimi. Biraz da şeker ile suyunun karışması için bu şekilde karıştıralım. Revani tatlının şerbeti çok önemlidir. Çok kaynatıp koyu kıvam yapmamaya özen gösterin. Mutlaka saate bakarak kaynatın. Çok koyu olursa revaninizi çabuk çekmez şerbet. Eğer çok da akışkan bir şerbet olursa revaninizin kıvamını bozar. Tatlımın şerbeti kaynadığı an çeyrek limonun suyunu sıkıp limonunu da içine ekliyorum. Bu şekilde 15 dakika kaynatacağım ve sonrasında şerbetimin altını kapatacağım. 15 dakika ocağımın altını hiç kısmadan şerbetimi kaynattım. Şerbetim kıvamını aldı. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Kenara şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Revanimin keki için 4 adet oda ısısında bekletmiş olduğum yumurtalarımı derin kasemin içine ekledim. Üzerine bir su bardağına bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. Eğer fazla şekerli sevmiyorsanız yarım su bardağı da ekleyebilirsiniz toz şeker. Şerbetimiz de ayrı olacağı için tatlımızın bir su bardağı dolusu toz şeker eklemedim. Biraz eksilttim. Dediğim gibi sizler daha az tatlı seviyorsanız yarım su bardağı da eklemeniz yeterli. Yumurtamı da mikserimin ilk önce düşük sonra yüksek ayarıyla beyaz köpük kıvam alana kadar güzelce karıştırdım. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurdumu da oda ısısında beklettim biraz. Sizler de bekletirseniz bu şekilde iyi olur. Tabi bazen ani misafirlerinizde çabuk yapmanız gerektiğinde bekletmeseniz de önemi yok ama imkanınız varsa oda ısısında bekletirseniz daha güzel olur. Bir tane portakal kabuğu rendelenmiş onu ekliyorum ve üzerinde bir su bardağı irmiğimi de ekledim. Malzememi spatula yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada bir su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyoruz. Ama benim maalesef kameram hepsini çekmemiş. Bu konuda da özür diliyorum sizden. Bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekledikten sonra spatula ile biraz karıştırıp mikserimin düşük ayarıyla karıştıracağım. Yumurtamın köpükleri çok sönmemesi için yüksek ayarıyla değil, düşük ayarıyla çok az karıştırmamız yeterli. Yumurtaların büyüklüğüne göre bazen bir su bardağından yarım yemek kaşığı, bir yemek kaşığı kadar fazla eklemeniz de gerekebilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Revani kekini büyük kara borcamda yapacağım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağladıktan sonra revani kekimin hamurunu da borcamıma döküyorum. Kekimin hamurunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıvamda olması yeterli. Çok cıvık veya çok koyu asla yapmayın. Orta kıvamda olması yeterli güzel bir revani kekin olması için. Revani kek hamurunu güzelce dağıttıktan sonra borcamımı tabanını bu şekilde biraz tezgahıma vuruyorum. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Fırınımı 10 dakika ısıttım. Fansız ayar 175 derece orta rafta revani keki kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Yaklaşık benim fırınımda 40 dakikada pişti. Sizin tabii ki fırınınıza göre bu zaman değişebilir. Revani kekimini 1-2 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyorum ki şerbetin döktüğümde hamurlaşmaması için. Şerbetim soğuk, revanim sıcak olacak. Soğutmuş olduğum şerbetimi revani kekimin üzerine döküyorum. Dediğim gibi revani kekimiz de fırından çıkınca 1-2 dakika beklemesi yeterli o ilk sıcaklığın çıkması.
Revani kekimiz fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökersek hamurlaşmış olur. İlk sıcaklığı çıkınca 1-2 dakika bekledikten sonra şerbetini dökünce daha güzel kıvamlı olacak. Şerbeti de yavaş yavaş çekmeye başladı. Şerbeti gördüğünüz gibi hemen çekmeye başladı. Eğer şerbetinizi güzel çekiyorsa revani kekiniz güzel olmuş demektir. Şerbetiniz de tam kıvamlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Tamamen şerbetini çeken 3-4 saatte dinlendirmiş olduğum revanim servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı revani tatlısı oldu. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir de tatlımızı yakından görelim. Portakal kabuğuyla da çok güzel bir aroma verdi arkadaşlar. Şerbeti kıvamı tam yeterli olan tatlım yumuşacık oldu. Dokusuyla da size göstermek istiyorum. Revani tatlının malzemelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.